Selam dostlar, uzun bir aradan sonra yeni bir projeyle karşınızdayız. Satoshi Island projesinden bahsedeceğiz. O yüzden hızlıca videoya geçelim. Şimdi dostlar, bu gördüğünüz Satoshi Island adası ve kendisi Avustralya ile Fiji arasında yer alıyor ve Vanuatu hükümetine bağlı bir ada. 75 yıllığında Satoshi Island Company tarafından kiralanmış bir ada. Tabii ki adından da anlayacağınız gibi bu adanın blockchain temelli bir ada olacağı çok açık ve tabii ki bu ada üzerinde de birçok plan var. Bu planlardan bir tanesi adanın kendi para biriminin Satoshi Island adında bir token olması ve adadaki parsellerin NFT karşılığında satılması, aynı zamanda adı üzerine gelecek modüler yapılarında NFT şeklinde satılması planlanıyor. Bu yapının blockchain temelli bir yapı olduğunu ve içerideki para biriminin de yine blockchain temelli olduğunu anlamakta fayda var. Bunun amacı aynı Kaliforniya dediğimizde Silikon Vadisi aklımıza geldiği gibi işte blockchain dediğimizde de Satoshi Island'ın aklımıza gelmesi hedefleniyor. Çünkü blockchain ile alakalı bir özelliğe ihtiyaç var ve bunu da aslına bakarsanız Vanuatu hükümeti sağlıyor. Vanuatu hükümeti sadece bu adanın kiralanmasına öncülük etmiyor arkadaşlar. Blockchain ile alakalı birçok fedakarlıkta bulunuyor. Bunlardan bir tanesi işte bir takım vergilerden bu adayı muaf tutacak olmaları, buraya bir tür özellik verecek olmaları ve aynı zamanda blockchain ile alakalı bazı yasal düzenlemeleri de hayata geçirmiş bir hükümet olarak Vanuatu hükümeti karşımıza çıkıyor. Blockchain dostu bir yapıya sahip olduğunu burada söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız adayla alakalı birçok planlama var. Yerleşim yerlerinin dışında bu adada blockchain ile alakalı startupların olması, şirketlerin yer alması, etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. Dolayısıyla blockchain'in de kalbi olması hedefleniyor. Bu anlamda oldukça ilgi çekici bir ada. Adadaki para biriminin Satoshi Island'ın kendi token'ı olan CTC token olacağını söylemiştim. Parseller yine NFT olarak satılacak ve parsellerin üzerindeki modüler yapılarsa ki onların detaylarına ineceğiz. NFT adı verilen büyük simgeleri olacak ve yine NFT tarzında bir şey olacak. Dolayısıyla bunun detaylarını da birazdan değineceğim. Şimdi dostlar, adanın fiziksel özelliklerine bakacak olursak üçgen şeklinde 32 milyon metrekarelik bir alana sahip ve Vanuatu ana karasıyla arasında 15 dakikalık bir tekne mesafesi var. Dolayısıyla gıda ihtiyaçları ve diğer lojistik ihtiyaçlarını ana karadan sağlayacaklarını söyleyebiliriz. Tabii bu 32 milyon metrekarelik alanında bir tasarımı söz konusu. Hem alanın tasarımı olsun hem de alanın üzerindeki modüler yapıların tasarımı dünyaca ünlü bir isim tarafından yapılıyor. James Love tarafından yapılıyor. Kendisi biliyorsunuz dünya üzerinde birçok ikonik yapının da tasarımcısı ki en son bildiğim kadarıyla Elon Musk'la da bir hızlı tren projesinde beraber çalışıyorlardı. Oranın tasarım tarafında yine ismini duymuştum. Dolayısıyla onunla alakalı da bir şeyler ekrana şu anda koyuyor olurum. Bu gördüğünüz modüllerden bir tanesi 60 milyon dolara satılması planlanıyor ve farklı şekillerde tasarlanabiliyor. Sizler bu alanları satın aldıktan sonra gerek otel, gerek işletme, gerekse yaşam alanı olarak tasarlayabiliyorsunuz. Modüllerin üretimi anakarada yapılıyor. Daha sonra montaj için adaya gönderiliyor arkadaşlar. Halihazırda 250 tane modülün hazır tutulduğunu okumuştum bir yerde ve modüllerin fiyatında 60 milyon dolar civarı olacağı söyleniyor. Oldukça pahalı şeyler bunlar ama halihazırda Satoshi ekibinden yaşayanlar olduğunu da duydum arkadaşlar. Bu da oldukça ilgi çekici. Şimdi dostlar, tabii projenin büyüklüğünü düşünecek olursak hayata geçirilmesi çok uzun sürecek gibi düşünceler aklınıza gelebilir ama halihazırda bunun yeni bir proje olmadığını tekrar hatırlatayım ve yol haritasında 2023'ün birinci ile ikinci çeyreği arasında yerleşimlerin aslında başlayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla projenin bir geçmişi var ve yasal düzenlemeler anlamında da birçok yolu kat ettiklerinden dolayı bununla alakalı problemler olmayacağı belirtiliyor. Aslına bakarsanız oldukça heyecan verici. Bugün bu rakamlar bizim için komik rakamlar olabilir. Yani 60 milyon doları Türkiye'de herkes öyle veremeyebilir. Zaten sadece 60 milyon dolarla bitmiyor. Parsel de almanız gerekiyor ve tabii ki oradaki para birimi için ve oraya ulaşmanın zorluklarını düşürecek olursak Türkiye'deki bir yatırımcı için zor bir yatırım kolu gibi düşünülebilir ama kısa vadede ya da orta vadede token'ın değerleneceğini öngörebiliriz. Tabii benim şahsi fikrim, yani ben burada kimseye yatırım yapın demiyorum ama ben ve ekip arkadaşlarım bu projeyi beğendik ve yatırım yapma kararı aldık. İşin güzel yanı şu: Tencent platformunda aslında token kilitleyerek projelere katılabiliyorsunuz. Bundan önceki 4-5 projeyi inceleyecek olursak. Şimdi Tencent'ten bahsedeceksek onun sitesine gitmekte fayda var. Çünkü sitesinde diğer game'leri de görebiliyoruz. Bakın, Kanga Exchange ile başlamışlar. 18x'lik performans var. Meta Hero keza herkesin peşinde koştuğu bir projeydi. 168x'lik bir performans sergiledi. Everdome projesinde ise
94x'lik bir performans söz konusu. Fame projesinden benim hiç haberim olmadı. Bilseydim gözüm kapalı girerdim. Çünkü kendisi Amerika'nın UFC'si gibi bir yapı ve dolayısıyla çok ilgi gören bir yapı. Ben bunu nasıl kaçırdım aklım almıyor. Orada da 300x'lik bir performans söz konusu ve tabii ki kişilerin ne kadar yatırım yaptığını görebiliyorsunuz. Şimdi Tencent platformunun diğer launchpad'lerden birkaç farkı var arkadaşlar. Bu farklardan bir tanesi diğer launchpad'lerin aksine yıl içerisinde çok sınırlı sayıda proje getirecek olmaları. Bunun yanı sıra projeleri derinlemesine inceliyor olmaları ve projelerin kendilerini geliştirmesi konusunda destek veriyor olmaları. Yani o platformu kağıt üzerinde incelemiyorlar. Anladığım kadarıyla CEO'su birebir proje yetkilileriyle de görüşüyor. Akabinde artık kafasına yatarsa projeyi ya inkübe ediyor ya da işte yatırım yapıyor ve neticesinde platform üzerinde listeleme kararı alıyorlar. Bu oldukça ilgi çekici. Çünkü platformu incelediğimizde oldukça başarılı bir skala bizi karşılıyor. Yakın tarihte de bizim Satoshi Island projesi gelecek. Bakın ben Tencent Launchpad'den çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü buraya yatırım yapmak her Türk'ün harcı değil. 15.000 dolarla 18.000 dolar arasında bir yatırım yapmanız gerekiyor ki burada yer alabilin. Dolayısıyla bizi biraz aşıyor ama Satoshi Island projesinin özel bir durumu var. Satoshi Island projesinde herhangi bir token kilitlemeden ya da NFT sahibi olmadan katılım sağlayabiliyorsunuz. Onun detaylarına şimdi bir bakalım. Şimdi dostlar platformun doğası gereği kendi holderlarına ve NFT sahiplerine öncelik veriyorlar. Dolayısıyla satış aslına bakarsanız 8 Ağustos tarihinde başlıyor. Toplamda 48 saat boyunca da devam ediyor. Burada holderlar ve NFT sahipleri 1200 dolarlık alım gerçekleştirebilecekler ve token fiyatı 1.25 cent olarak planlanmış. Dolayısıyla burada satılamayan ya da satın alınmayan tokenlar FCFS roundu dediğimiz ikinci rounda kalıyor ve burada herhangi bir token kitleme şartı olmadan ya da NFT sahibi olmadan alabileceğiniz bir rounda aktarılmış oluyor. Bu aslında son derece önemli çünkü Tencent'in tarihinde herhangi bir token kitlemeden alım söz konusu değildi ta ki bu projeye kadar. Dolayısıyla ilerleyen tarihlerde de benzeri şeyler gerçekleşebilir. Bu anlamda zaten hype'ın oldukça yüksek olduğu bir projede çok fazla token'ın PCFS rounduna kalmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki tokenların da saniyeler içerisinde biteceğini tahmin ediyorum. O yüzden bu projeyle ilgileniyorsanız mutlaka ön satış linklerinin paylaşılacağı Telegram ve Twitter sayfalarını takip edin ve bildirimleri açın. Çünkü dediğim gibi zaman oldukça kısıtlı olacaktır. Yine NFT'ler var. Bu NFT'lerde adı üzerindeki parselleri ifade edebiliyor. Bir kişi maksimum 3 adet NFT satın alabilecek ve NFT'lerin fiyatı 1900 dolardan başlayacak. Her 8 saatte bir de üzerine 50 dolar eklenecek. Ta ki fiyatı 2250 dolar olana kadar. Bu bizi aslına bakarsanız çok ilgilendirmiyor. Çünkü bu round yine holderlar ve NFT sahipleri için geçerli ama burada satılamayan NFT'lerin de herkese açık NFT satışının üzerine ekleneceğini söyleyebilirim. Yani herkese açık roundda 1000 NFT ayrılmış durumda ama 11 Ağustos'ta satılamayan NFT'lerde bu 1000 adetlik NFT'nin üzerine eklenecek. Dolayısıyla burada da bir avantaj söz konusu. Burada ödeme yönteminin aslında Tencent token'la yapılacağı söyleniyor ama bu değişiklik gösterebilir. Twitter ve Telegram'ı takip etmenizde fayda var. Burada tabii size anlattıklarımla alakalı detaylar var ve bu sayfanın linkini de açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. Oradan gerekli incelemeleri yaparsınız. Son olarak adanın bir Metaverse versiyonunun olduğunu söylemekte de fayda var. Zira herkes bu adaya seyahat edemeyebilir arkadaşlar ama Metaverse evreninde şirketleri ziyaret edebilirler. Ada içerisinde gezebilirler ya da mağazaları ziyaret ederek satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Metaverse evreninde ilerleyen günlerde göreceğiz. Kısacası benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi dostlar Satoshi Island'ın gerek konumu, gerek Vanuatu hükümetinden aldığı destek, yasal altyapılarının hazırlanmış olması, işte bir takım muafiyetlerin söz konusu olması, bunlar vergi üzerindeki muafiyetler, gerekse Avustralya, Hong Kong ve Amerika'dan doğrudan seyahatlerin olması ve NFT'lerin fiziksel karşılığının olması ve bunların da yasal bir dayanağa oturtulmuş olması son derece önemli. İşin en güzel yanlarından bir tanesi bu proje hazır. Yani yeni bir proje değil bu. Yıllardır üzerinde çalışılıyor ve 2023'ün birinci ve ikinci çeyreği arasında yerleşimlerin başlaması hedefleniyor. Oldukça yakın bir tarih bu. Dolayısıyla son derece ilgi çekici bir proje. Ben buna yatırım yapacağım. Size yatırım yapın diyemem ama bence denenmesi gereken bir proje. Takdiri de size bırakıyorum. Sosyal medyaya şöyle bakacak olursanız hemen hemen tüm fenomenlerin bu projeden bahsettiğini
göreceksinizdir. Tencent de çok güzel bir fırsat sunuyor. Herhangi bir stake şartı ya da NFT şartı olmadan FCFS roundlarından gerek token'ı gerek de NFT'leri satın alabiliyorsunuz. Muhtemelen bu satış işlemleri de Satoshi Island'ın kendi web sitesinde olacak. Yani Tencent platformunda olmayacak ama orada bir link bağlama durumu da söz konusu olabilir. Ben moderatörlere sorduğumda burada net bir cevabın olmadığını gördüm. Dolayısıyla bu yüzden mecburen hem Telegram hesaplarını hem de Twitter hesaplarını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. O linkleri de açıklamalar kısmında bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Unutmadan bu kanala da abone olun.